Efendim selamlar. Düşmüşler Salon'a hoş geldiniz. Umarım keyifleriniz yerindedir. Son kokteyl videomuzu sonlandırırken bu video için Osmanlı seyahatnamelerine bakacağımızı konuşmuştuk. Yani Osmanlı'yı çeşitli yüzyıllarda ziyaret etmiş olan seyyahların, kimi zaman da şanssızların anılarına bakacağız demiştik. Efendim ben çok severim seyahatnameleri, anı kitaplarını. Yani belli bir dönemin insanlarını, sokaklarını, kültürünü direkt birinci ağızdan dinlemek, oturduğumuz yerden zaman yolculuğuna çıkma fırsatı bana pek bir keyif verir. Hele ki oralar aşina olduğumuz yerlerse. Bugün de öyle kitaplarla bir aradayız. Yani aşina olduğumuz toprakların anılarına bakacağız. Efendim başlamadan önce iki uyarı yapmak istiyorum. Birincisi şu, ben bu kitaplarda bugün sizlere bu kitapları güzelce bir özetleyip okumuş kadar olduk hissiyatı vermek istemiyorum. Benim amacım kapıyı küçük bir aralamak, kapıyı tamamen açıp içeri girmek ise size kalsın istiyorum. Yani bu kitapları edinip okumanıza bir teşvik yaratmak istiyorum bu video veya video serisiyle. Efendim ikinci uyarımız ise şimdi bu kitaplarda öyle herkes büyülenmiş bir şekilde övgüler yağdırmıyor. Yani öveni de var, söveni de var. Efendim zaten dünya belli bir zamana kadar bu bölgede ikiye ayrılmış durumda. Yani Avrupalılar, Hristiyanlar ve Osmanlılar, Müslümanlar şeklinde. Efendim iki tarafta birbirine düşman gözüyle bakıyor. İki tarafta birbirini kafirlikle suçluyor. Elbette çeşitli kültürel, ticari ilişkilerle ya da yerel topluluklar üzerinden bir iç içe geçmişlik durumu söz konusu. Fakat genel çerçevede efendim böyle bir iki zıt kutup olma durumu var. Bu da kimi zaman bu yazarların kalemine yansımış olabilir. Yani uyarım, tavsiyem şudur efendim. Eğer ben öyle ecdadıma laf attırmam, atalarıma, dinime, kitabıma laf söylenmesini kaldıramam. Efendim 300-400 yıl önce yazılmış olsa da bize gelmez kardeş diyorsanız tavsiyem kitapları edinmeyiniz efendim. Ve ikinci uyarım ve tavsiyem de bu andan itibaren videoyu da kapatabilirsiniz efendim. Çünkü yeri gelecek ufak ufak pasajlar okuyacağız. Ben o an kaçırabilirim. Hassas olduğunuz noktalara dokunabiliriz. O yüzden dediğim gibi kalpleriniz kırılmasın efendim. Dilerseniz bu andan itibaren de videoyu kapatabilirsiniz. Uzatmayalım, başlayalım. Tekrar hoş geldiniz. Buyurun birlikteyiz. Efendim ilk kitabımız Sultanın Zindanında. Osmanlı İmparatorluğu'na gönderilen bir elçilik heyetinin ibret verici öyküsü 1591-1596 Friedrich Seidel. Şöyle gösterelim. Efendim kitap yayın evinin böyle bir politikası var. Kitapların tasarımları birbirine benziyor ve ben bu kitap tasarımlarını çok beğeniyorum. Onu da not düşmüş olalım. Arka kapak tanıtım yazısına bakacak olursak da evet şimdi bir bölüm var. Onu da bir konuşalım isterseniz başlamadan. Efendim şimdi bu kitapların birçoğunun arka kapağında şöyle bir söylem var. 1711'de Almanya'da yayınlanışından 300 yıl sonra Türkçe'ye kazandırılan bu eserde Osmanlı İmparatorluğu'nun az bilinen yönleri anlatılıyor. Şimdi efendim kimilerinde 390 yıl diyor, kimisinde 330 yıl diyor, 400 yıl diyor. Neyse ben bir şeyi yanlış anlıyorsam, yanlış yorumluyorsam lütfen eğer konuya hakim bir izleyiciye denk gelirse bu video beni yorumlarda düzeltin. Yani birileri 300-400 yıl önce bu toprakları gezmiş, görmüş, dönmüş, bu gezdiklerini, gördüklerini kitaplaştırmış. O dönem Avrupa'da bu kitaplar okunmuş, merak edilmiş ve biz ancak 21. yüzyılda mı okuyoruz? Yani bu dediğim gibi Türkçe'ye ilk kez çevrilme konusunu ben yanlış yorumluyorsam lütfen beni düzeltin yorumlarda. Fakat öyleyse gerçekten inanılmaz bir durum. Biz başlayalım efendim. Şimdi efendim kısaca hikaye şöyle. Friedrich Seidel Osmanlı'ya elçi olarak gönderilen bir kişinin mahiyetindeki eczacı. Şimdi çeşitli ustalıklarda insanlar var. Terzisi var, berberi var, eczacısı var, doktoru var. Efendim 16. yüzyıldayız. 3. Murat dönemi. 2. Rudolf İstanbul'daki elçisini değiştiriyor. Yani mevcut elçi memleketine dönecek. Yerine de yeni elçi göreve başlayacak. Bu arkadaş da
yeni elçinin dediğim gibi mahiyetindeki bir eczacı. Tabii efendim geldiklerinde bir kutlama töreni düzenleniyor. Hem sarayda düzenleniyor hem de elçilik binasında düzenleniyor. Bu o dönem Osmanlı'da bir ritüel, rutin diyebiliriz. Yani işte sarayda yeni gelmiş elçilik heyetlerinin ağırlanması. Bunun çeşitli aşamaları oluyor efendim. İşte arada bir de kısa olarak hemen bir padişahı görüyorlar. Bir yemek veriliyor. Ardından da saraydan ayrılıyorlar. Hatta İstanbul'daki izleyicilerimiz için ya da İstanbul'a yolu düşecek olan izleyicilerimiz için Beyoğlu'nda Pera Müzesi'ne giderseniz efendim orada bir kalıcı Osmanlı tablolarının olduğu sergi salonu vardır. Hatta meşhur Kaplumbağa Terbiyecisi başlıklı tablo da oradadır. Orada yanlış hatırlamıyorsam, benim de uzun zaman oldu, tekrar tazelemem lazım. Yine yanlış bir şey söylüyorsam mutlaka yorumlara düzeltin. Efendim bu elçilik heyetlerinin karşılama töreninin işte aşamalarını gösteren bir tablo serisi de vardır. Dediğim gibi meraklısı gidip orada sergi salonunda, Osmanlı tablolarının sergilendiği salonda bunu görebilirler. Dönelim biz Zaidel'e. Efendim dediğim gibi bir tören düzenleniyor. Hatta şöyle yapalım, direkt kendi ağzından dinleyelim o anları, neler yaşanmış. Efendim kısaca bir işte padişahın huzuruna çıkmışlar, ondan bahsediyor. Ardından yemeğe geçilmiş. İşte hangi yemekler vardı, nasıl bir sofra düzeni vardı onu anlatmış. Dilerseniz şuradan itibaren Frederick Zaidel'e bir katılalım. Bundan sonra soylu sınıfına ait olup olmadığına bakılmadan arabacıdan aşçıya kadar hepimizi sofraya davet ettiler. Fakat ortada masa, iskemleler veya sıralar olmadığından nasıl davranacağımızı bilemedik. Türkler gibi bağdaş kurup oturmayı beceremediğimizden herkes kendine en uygun gelen biçimde sofranın çevresine yerleşti. Kimi çömeldi, kimi yan, kimi karın üstü yattı. Bizim bu beceriksiz davranışlarımıza, dizlerimizi kırıp baldırımızı kıvıramayışımıza Türkler kahkahayla güldüler. Bir yandan da bizi sürekli yemeğe teşvik ettiler. Efendim tabi burada şunu söyleyelim. Osmanlı'ya masa biraz geç geliyor. Masanın Osmanlı'ya gelişi 19. yüzyılı buluyor. Tam oturması ise 19. yüzyılın sonlarını bulabiliyor ki hatta biliyorsunuz 20. yüzyılda da ve hatta günümüzde de efendim en azından yemek yemek için kimi bölgelerde hala masa tercih edilmeyebiliyor. Hatta çatal da biraz geç gelir. 2. Mahmut yine 19. yüzyılda 2. Mahmut döneminde Osmanlı'ya çatal gelir. Bu arkadaşlar da işte 1600'lerin başındayız, 1500'lerin sonundayız. Osmanlı'da masa yokmuş. Arkadaşlar da ne yapacaklarını bilememişler. Hatta aralarından bir tanesi karın üstü yatmış, bağdaş kuramadığı için. Devam edelim okumaya. Efendim ardından birazdan tabii değineceğimiz konu sebebiyle öncelikle bir yemekleri beğenmemişler fakat sonra pişman olmuşlar. Pişmanlık sebeplerini az sonra konuşacağız. Bu arada Bay Petz de kendi mekanında bir şölen hazırlatmıştı. Bay Petz efendim değişecek olan elçi, Bay Craigwitz de yeni gelen elçi. Ve biz saraydan döndüğümüzde kendi konutumuzda bir kez daha ağırlandık. Birçok Türk de şölene davet edilmişti. Ayrıca Fransa ve İngiltere elçileri, Venedikli Baylo ve Galatalı tüccarlar da şölene katıldılar. Efendim Venedikli Baylo dediği bilmeyenler için şu bilgiyi de verelim. O dönem Pera, Galata bölgesindeki Venedik elçisine kendi dillerinden bir ünvan olan Baylo deniliyor. Bu kelimenin önemi şu an bugün o bölgeye Beyoğlu diyoruz. İşte o Beyoğlu kelimesinin kökeni bu Venedikli Baylo'dan geliyor. Yani o Venedik elçisine verilmiş olan Baylo ünvanı kendi dillerinde dönmüş, dolaşmış, Türkçeleşmiş ve Beyoğlu olmuş. Bugün o semtin ismi de oradan geliyor. Bundan sonra Bay Petz yolculuk hazırlıklarına başladı. Eşyalarının bir kısmı Venedik'e gönderildi ama kendisi daha birkaç hafta bizimle birlikte kaldığından gerek kendi gerekse Bay Craigwitz'in mahiyetiyle birlikte aralarına Türkleri ve Galatalı Hristiyanları da alarak her gün hoşça vakit geçirdi. Türk Hakanı'nın, Roma İmparatorunun, diğer beylerin ve paşaların sağlığına kadeh tokuşturup bol bol içki içildi. Özellikle Türklere öyle çok içirildi ki sık sık ölü gibi yere yığıldılar. Hizmetkarlar onları bir odaya sürükleyip ayılana kadar orada bıraktılar. Efendim şunu söyleyelim, Türkler içiyor. Yani işte 16. yüzyılda da içiyorlardı, öncesinde de içiyorlardı, 17, 18, 19'da da içiyorlardı. Bu kitapların hepsinde Türklerin içki içtiğiyle ilgili detaylar görebiliyoruz. Bugün de içiyorlar, büyük ihtimalle ileri dönemlerde de Türkler içki içmeye devam edecekler. Biz de şu an Frederick Zaidel'in anılarını okumaya devam edeceğiz.
Efendim hikaye güzel başladı fakat güzel devam etmiyor. Bu arkadaşlar dönemin ünlü isimlerinden Koca Sinan Paşa'nın oyunlarıyla diyelim bir şekilde kendilerini zindanda bulup Osmanlı'ya köle oluyorlar. Efendim Koca Sinan Paşa'nın bu elçiye bir garezi var. Kendisine bir haraç bekliyor ve elçi o haracı Koca Sinan Paşa'ya vermiyor. Ve o dakikadan sonra da Koca Sinan Paşa yazdım oğlum sizi aklıma diyerek bu arkadaşlara kafayı takıyor. İlerleyen zamanlarda da şöyle bir şey oluyor. Koca Sinan Paşa kendi kariyeri ya da emelleri doğrultusunda diyelim padişahı bir şekilde Avusturyalılara savaş açması için ikna ediyor ve o tarafa doğru bir cephe alınıyor ve bu dakikadan sonra yine Koca Sinan Paşa'nın emriyle bu arkadaşlar düşman ülke vatandaşları ilan edilip tutuklanıyorlar. Haliç'te Tersane bölgesinde bir köle zindanı var. Oraya atılıyorlar efendim. İkişerli şekilde ayaklarından zincirleniyorlar. Gündüzleri oldukça zorlu şartlarda çalıştırılıp akşamları da tek göz hücrelerine atılacak şekilde birkaç yıl boyunca Osmanlı'ya köle oluyorlar. Efendim oldukça zorlu şartlar, hem çalıştırıldıkları işler çok zorlu hem de dayağı var, işkencesi var, kırbaçı var tabii ki. Tabii onun dışında yardım istiyorlar aslında. Hem Galata Pera bölgesindeki diğer ülkelerin elçilerinden yardım istiyorlar hem de bir şekilde Avrupa'ya haber göndermeye çalışıyorlar. Hani birileri gelsin bize yardım etsin diye. Fakat ne yazık ki bu yardım çığlıkları öyle pek karşılık bulmuyor. Hatta isterseniz Friedrich Seidel'den bir dinleyelim o anları. Hristiyan devletlerin elçilerine dilekçeler yollayarak bize Hristiyanlara yakışır ilgi ve yakınlık göstermelerini ve bu ağır tutsaklıktan azat edilmemizi sağlamalarını rica ettik. Bunun üzerine Fransa ve İngiltere elçileri bizi özgürlüğümüze kavuşturmak için pek çok yollara ve yöntemlere başvurdular. Venedik balyosu ise Türklerin müttefiki olduğu için bizden özür dileyerek bir şey yapamayacağını bildirdi ve bizi hayal kırıklığına uğrattı. Fransa elçisi şöyle bir öneri getirdi. Malta şövalyeleriyle anlaşacak ve onların bizim sayımız kadar yeşil sarıklı tutsağı bizim serbest bırakılmamıza karşılık Türklere teslim etmelerini sağlayacaktı. Bu arabuluculuk için de İmparator Hazretleri Malta şövalyelerini herhangi bir biçimde memnun edecekti. Efendim burada şunu anlıyoruz. Demek ki Maltalıların elinde Osmanlı tutsakları var. İşte bu Fransa elçisi de böyle bir fikir sunmuş. Hani ben bir şekilde araya gireyim, onları serbest bıraktırayım ama sizin imparator da gitsin Malta şövalyelerine gerekli ödemeleri yapsın gibi bir fikir sunmuş. Anlaşılan ileride görüyoruz ki bu plan tutmamış. Çünkü arkadaşların kölelikleri devam edecek. Ayrıca Prusyalı bir tacir de bize yardım etmeye hazır olduğunu açıkladı. Bu tacir Türk hükümdarına 180.000 duka değerinde bir elmas satmış ve parasının tümü ödeninceye kadar Konstantinopolis'te beklemekteymiş. Eğer Roma İmparatoru kendisine harcamalarını ödemeyi kabul ederse alacağı paraya mahsuben bizim serbest bırakılmamız için 20.000 taler ödemeye hazır olduğunu bildirdi. Bu öneriler İmparatorluk Sarayı'na iletildi. Bizler de azat edilmemizi sağlaması ve ayrıca da bir miktar harçlık göndermesi için İmparator Hazretlerine bir dilekçe gönderdik fakat bir yanıt alamadık. Efendim kendi imparatorları bile yardımcı olmamış. Hatta daha sonra şöyle bir şeyden bahsediyor. Bay Petz demiştik, artık da memleketine dönmüş durumda. Ona da haber gönderiyorlar. Ya gel bizi kurtar, araya gir, bir şeyler yap. Sen bu dünyaları biliyorsun, bu ortamları biliyorsun. O da efendim ilgilenmemiş. Yani herhalde beni artık ilgilendirmez. Ben eve döndüm, ne yapıyorsanız yapın demiş. Bu arkadaşlara yardımcı olmamış. Efendim tabi bu kitapta güzel detaylar var. Bir kere Osmanlı'da zindan kültürüyle ilgili önemli bilgiler alıyoruz. Yine işte Osmanlı'da bir köle olmanın şartları ya da işte köle olmak nasıl bir şey Osmanlı'da, onunla ilgili önemli detayları bu kitapta görüyoruz. Efendim tatlı detaylar da var. Şimdi söylemiştik, bu arkadaşlar çeşitli ustalıklarda olan insanlar. Yani işte berberi var, terzisi var, eczacısı var, doktoru var. Ve bu haber o dönem ahaliye yayılıyor. Yani diyorlar ki işte zindanda berber var, zindanda doktor var. Bu sefer insanlar efendim zindanın kapısına kuyruk olmaya başlıyor. İşte hanımını getiriyor kimisi hastalığına bir baksın diye. Kimisi kendisi gidiyor bana bir bak. Birisi gidiyor beni tıraş et vesaire derken efendim zindanın kapısında dediğim gibi bir anda kuyruk oluşmaya başlıyor. Dilerseniz Friedrich Seidel'in yanına gidelim. Yine kendi ağzından bir dinleyelim o anları.
Sonraları o yörede yaşayan Türkler, aramızda hekimlerin, berberlerin ve başka zanaat sahibi kimselerin bulunduğunu öğrenince birçok hasta erkek ve kadın akıl danışmak ve yardım istemek için bize geldiler. Başlangıçta Christoph Haas adındaki berber bazı hastalara bakması için aşağıya çağrıldı. O da böyle zincirlere, kelepçelere bağlı olarak rahat hareket edemeyeceğinden şikayet etti ve aslında her zaman gereksinim duyulan berberlerin, saç sakal kesip hacamat yapanların serbest olması, onlara ayrıcalık tanınması gerektiğini ileri sürdü. Bunun üzerine hapishanenin yöneticisi olan A, onun kelepçelerini açıp zincirlerini çözmelerini emretti. Dürüst ve dindar bir insan olan Christoph Haas, A'ya aralarında ilaç üretebilen bir şerbetçi yani eczacı bulunduğunu bildirerek beni de serbest bırakmalarını önerdi. Bu nedenle kısa süre sonra benim de kelepçelerimi çözdüler ve ben de berberle birlikte sık sık hastalara bakmaya çağrıldım. Efendim devam ediyor. İşte nasıl hastalara baktıklarını anlatıyorlar. İşte merhemler hazırlıyorlarmış, hastalara sürüyorlarmış. Yine işte kadınları ayrı bir bölüme alıyorlarmış tedavi etmek için vesaire vesaire. Şurası güzel, bir okuyalım. Kısacası birisi bizden yardım istemeye geldiğinde hapishane ağası Türk hükümdarının sarayında bile bizim kadar usta hekimlerin ve sağlıkçıların bulunmadığına en yüksek yeminlerle güvence veriyordu. Yani efendim o kadar ünlü olmuşlar ki hani sarayda bile sizin gibi doktorlar yok şeklinde popüler olmuşlar, adeta popstar olmuşlar zindanda. Hatta bir de ödüllendirilmişler. Oraya da bir bakalım. Sonraları bundan daha da büyük bir mutluluğa eriştik. Tutsak kaldığımız yerin çok karanlık olmasından yakındığımız için ağa bizi 6. katta bulunan temiz, zemini ve tavanı beyaz mermerlerle kaplı bir odaya yerleştirdi. Üstelik burada pencere bulunduğundan oda havadardı ve bir ocak yeri de vardı. Daha önce de söz ettiğim gibi Türk hükümdarı Konstantinopolis'i fethetmeden evvel bu odada yaşamış. Yani efendim bu şekilde ödüllendirmişler. Demek ki orası çok katlı bir bina ve 6. katta da ferah bir oda varmış. Ve yine Friedrich Zeidel'den öğreniyoruz ki İstanbul fethedilirken Fatih Sultan Mehmet o odada kalıyormuş. Efendim peki hikaye nasıl tamamlanıyor? Büyük detaylar sizlere kalsın. Kitabı edinip okuduğunuzda öğrenirsiniz. Fakat bir şekilde diyelim bu arkadaşlar işin sonunda serbest kalıyorlar. Tabi artık koca Sinan Paşa yok. Damat İbrahim Paşa var ve İbrahim Paşa bu arkadaşları huzuruna çağırıyor ve kendilerine 2 seçenek sunuyor. Ya diyor ki bizimle kalabilirsiniz, Osmanlı vatandaşı olabilirsiniz, biz sizi severiz, biz sizi sayarız, biz size bakarız. Ya da dilerseniz memleketlerinize dönebilirsiniz, hangisini seçiyorsunuz diye arkadaşlara soruyor. Arkadaşlar da memlekete dönmek istediklerini söylüyorlar. Tabii İbrahim Paşa da soruyor nasıl döneceksiniz diye. İşte şöyle gideriz, böyle gideriz, şuradan gideriz, buradan gideriz diye anlatırlarken İbrahim Paşa dinliyor. Yok diyor, sizi yolda şişlerler. Şöyle yapalım, biz zaten o tarafa sefere çıkacağız. Sizi de yolda giderken eve atarız. Bizim sefere çıkmamızı bekleyin siz diyor. Mecbur efendim İstanbul'da bir süre daha konaklamak zorunda kalıyorlar ki Osmanlı ordusu hazırlıklarını yapıp sefere çıksın diye. Efendim işin sonunda gerçekten Osmanlı ordusu hazırlıklarını tamamlıyor ve sefere çıkılıyor. Bu arkadaşları da yolda giderken evlerine atıyorlar. Hadi selametle diyerek sefer yolunda yollarına devam ediyorlar. Tıpkı şu an bizim videomuzda yolumuza devam ediyor oluşumuz gibi. Efendim geldik Tevenot seyahatnamesi. Şunu da söyleyeyim tabii ufak bir not olsun. Ben bugün bu videolarda okuduğum şeyleri direkt Türkçe yazıldığı gibi okuyorum. Kimi özel isimlerin aslında o şekilde telaffuz edilmediğini efendim ben de biliyorum. Daha rahat olmak adına, pratik olmak adına bu şekilde direkt gördüğümü Türkçe okuyorum. Hani telaffuz konusunda ya da işte özel isimlerin söyleniş biçimiyle ilgili saplantılı olan dostlar olabiliyor. Onlara tek diyebileceğim şey evet farkındayım öyle olmadığının, yani öyle söylenmediğinin, öyle telaffuz edilmediğinin farkındayım. Bugünlük beni bu şekilde mazur görünüz efendim. Daha rahat olmak adına gördüğüm bütün özel isimleri olsun, diğer şeyler olsun Türkçe yazıldığı gibi okuyorum. Tevenot seyahatnamesi. Geldik. Efendim Stefanos Yerasimos'un editörlüğü serisinden efendim. Güzel bir seyahatname. Yine arkasına bakalım diyeceğim. Hatta sadece şu bölümü okuyalım. Tevenot seyahatnamesi yayınlandığından tam 334 yıl sonra değerli tarihçimiz Stefanos Yerasimos'un giriş yazısı ve notlarıyla Türkçe'de efendim gördüğünüz gibi yine 334 yıl sonra Türkçe'de diyor. Efendim güzel bir giriş yazısı var gerçekten Stefanos Yerasimos'un. Dönemle ilgili ya da bu seyahatnamelerle ilgili çok güzel bilgiler vermiş. Jean Thévenot efendim Fransız bir gezgin.
Yaşadığı dönemde tabii Avrupa'da çok meşhur olan gezi kitaplarını okudukça bir yerden sonra artık dayanamıyor ve yetti gari diyerek kendisi düşüyor yollara. Efendim önce bir İstanbul yapıyor 1655-56 yılları. Çok güzel gözlemler yapmış gerçekten sosyo-kültürel olarak. İşte dönemin İstanbul'unu, insanlarını, Osmanlı kültürünü gerçekten çok güzel tariflemiş. Ardından bir Bursa'ya geçiyor. Bursa'dan İzmir'e, İzmir'den Ege adalarına atlıyor. Tek tek o meşhur Yunan adalarını gezip daha sonra Mısır'a, Orta Doğu, Kuzey Afrika derken seyahatini tamamlıyor. İsterseniz biz de zaman makinemize atlayalım ve Jean Thévenot'un yanına gidelim efendim. Efendim giriş yasını atladım. Seyahate başlamış. Malta'dan İstanbul'a doğru yola çıkış demiş. İşte Matapanburnu, Mürtet Adası yolculuğa devam ediyor. Geminin karaya oturması demiş. Yolda maceralar gelmiş başına. Dardanel, Gelibolu, İstanbul'a geliş. Dardanel Spor, Hasan Kabze. İstanbul'un konumu hakkında demiş. Ayasofya, Süleymaniye, Yeni Cami, Hipodrom, Dikili Taşlar, Sütunlar. Padişahın sarayı. İstanbul'a deniz yoluyla gelinirken ilk görülen şey padişahın sarayı oluyor. Burasının deniz kıyısındaki bahçeler nedeniyle çok hoş bir görüntüsü var. Ama binanın mimarisinde hiçbir ihtişam yok. Ve böylesine güçlü bir hükümdarın sarayından beklenmeyecek bir basitlikte. Tabii şunu söyleyelim. Şimdi Osmanlı'nın mimarisi ya da Topkapı Sarayı'nın mimarisi diyebiliriz. Bu kitap özelinde konuşacak olursak dışarıdan kimi gözler tarafından bu şekilde beğenilmeyebiliyor. İnsanlar daha görkemli bir şey beklerken onlara basit gelebiliyor. Özellikle Avrupa'dan gelenler için. Tabii şimdi ben mimarinin ideolojisi, mimarinin felsefesi, toplumsal zihniyetin, toplumsal kültürün mimariye yansıması gibi daha temelden bir giriş yapmayacağım. Daha düz bir bakışla söyleyecek olursak dediğim gibi Osmanlı mimarisi kimi dışarıdan gözler tarafından bu şekilde dediğim gibi pek beğenilmeyebiliyor. Hatta şöyle söyleyelim 19. yüzyıla geldiğimizde artık özellikle bu Pera, Galata, Beyoğlu bölgesindeki gayrimüslimlerin yapılarının yanında oradaki elçilik binalarına karşılık ki şöyle bir şey var o elçilik binalarına bir zamanlar saray da deniyordu aynı zamanda. Yani Beyoğlu'ndaki Rus sarayı, Venedik sarayı, Fransız sarayı gibi bir isimlendirmesi vardı. Bu binaların görkeminin yanında, ihtişamının yanında Topkapı Sarayı ya da diğer Osmanlı mimarisi birazcık tırnak içinde cılız kalıyor artık 19. yüzyılda. Hatta şöyle bir örnek vereyim. Dedikodu çıkıyor. Rus sarayı yani Rus elçilik binası o dönem o kadar halkı etkilemiş ki halk arasında dedikodu çıkıyor. Diyorlar ki Rus çarı artık gelip İstanbul'daki sarayında yaşayacak diye. Böyle olunca da şu da var tabii 19. yüzyılda artık padişahlar da Topkapı Sarayı'nı terk ediyorlar. Daha çok Boğaz çevresindeki konaklarında yaşamaya başlıyorlar. Dediğim gibi bu şekilde bir fark olunca Osmanlı'nın cevabı bildiğiniz gibi Dolmabahçe Sarayı oluyor. Dolmabahçe Sarayı'nın yapılması sebeplerinden birisi de o gayrimüslimlerin binaları olsun Beyoğlu'ndaki ya da elçilik binaları yani diğer saraylara karşılık Osmanlı'nın bir cevabıdır. Onların yanında o görkeme, ihtişama yetişmek için Osmanlı'nın bir cevabıdır diyebiliriz. Dolmabahçe Sarayı için uzatmayalım, Thévenot'un yanına geri dönelim. Geziler devam ediyor. İstanbul'un diğer sarayları, hanları demiş. Kasımpaşa, Galata, Pera, Kız Kulesi, Prens Adası, Karadeniz. Türklerin boyu posu, gücü kuvveti, kıyafetleri, selamlama biçimleri, örf ve adetleri. Kıyafetleri deyince şunu da söyleyelim. Bu kitapta Thévenot harika detaylandırmış. Dönemin insanların kıyafetlerini yani en küçük detaya kadar girmiş bir modacı gibi affedersiniz. Yani donuna kadar tarifliyor, tüm detaylara girmiş. Moda merakınız varsa, modanın tarihini merak ediyorsanız ya da Osmanlı o dönem insanlar ne giyermiş bir merakınız varsa Thévenot o anlamda da çok güzel detaylandırmış dönemin insanların kıyafetlerini. Türklerin boyu posu gücü kuvveti demiş. Tabii şunu da söylemek lazım. Bir döneme kadar Avrupa'da biliyorsunuz Türklerin gücü, kuvveti, boyu posu çok meşhur oluyor ki biliyorsunuz deyimlere ne yansıyor? Yani Türk gibi güçlü deyimi bildiğiniz gibi Avrupa'da çok meşhur. Fakat bu da tıpkı mimari gibi bir yerden sonra değişiyor. Yine 19. yüzyıla geldiğimizde ve sonra 20. yüzyılın hatta ilk yarısını da alabiliriz. Ne yazık ki tam terse dönüyor. Anadolu insanının özellikle fiziksel
çöküşü bu sefer yansıyor. İşte mektuplara, anılara, işte buralara gelip gitmiş insanların notlarına. Efendim hastalıklar ki hatta artık Avrupa'da unutulmuş gitmiş kimi hastalıklar hala Anadolu'da görülmeye devam ediyor. İşte sakat ya da engelli insan sayısının çokluğu, efendim insanların zayıflıkları ne yazık ki bir yerden sonra işte o meşhur Türk gibi güçlü deyimi yerine bu sefer Türklerin bu fiziksel çöküşü konuşulmaya başlanıyor. Bunun tabii sebepleri var fakat videoyu çok dağıtırız, giremeyiz. Neden böyle bir çöküş oldu diye. Ama biz şöyle yapalım efendim. Güzel zamanlara dönelim. Yani Türklerin gücü kuvveti övüldüğü zamanlar insanlar neler diyormuş? Mesela Jean Thévenot neler demiş? Bir bakalım. İstanbul'un dolaşıp gördüğüm yerlerinden bu konuda zaten birçok kişi uzun uzun yazıp çizdiği için kısaca söz ettim. Şimdi dikkat edip öğrenebildiklerimden hareketle Türklerin boyu posu, gücü kuvveti, kıyafeti, örf ve adetleri, işleri yapma etme biçimleri hakkında bir şeyler söyleyeceğim. Türkler genellikle güzel endamlıdır, gövdeleri mütenasiptir. Öteki Avrupa ülkelerine sık rastlanan kusurlar onlarda pek görülmez. Hiç kambur yoktur, topal sayısı azdır ve Türk gibi kuvvetli deyişi asla boşuna söylenmemiştir. Çünkü çoğu kuvvetli ve sağlam yapılıdır. Kıyafetleri de falan demiş efendim. Kıyafetlere geçmiş, uzun uzun kıyafetleri detaylandırmış. Gördüğünüz gibi az önce demiştim işte sakatlıklar, engeller ne yazık ki çoğalıyor sayısı. İnsanlar bunları konuşuyor. Bakın o zamanlar demek ki tam tersiymiş. Avrupa'da ne kadar çok kambur, topal varken Türklerde bunun sayısı azdır diye Thévenot not düşmüş. Devam ediyoruz. Efendim hamamlar demiş. Türklerde yeme içme, yatma bahisleri. Şöyle bir yemeklerden bahsetmiş. En çok hangi yemekler yeniliyor, nasıl yapılıyor, nasıl pişiriliyor o yemekler bundan bahsetmiş. Pek çok kişi şarap da içer ve şarabın Kur'an tarafından yasaklandığı söylense de keyif ehli bunun sadece bir tavsiye veya nasihat olduğunu, bir buyruk olmadığını söylerler. Yine de Yeniçeriler ve kimseden korkusu olmayan diğer kararlı kimseler dışında kalanlar herkesin göz önünde şarap içmezler. İçmeye başladıklarında da çok içerler ve içki bedava olsa sızıncaya kadar içebilirler. 10 pinte, efendim bunu yarım litreye eşit bir ölçü birimi olarak dipnotlandırmışlar. 10 pinte içmekle bir tas içmek arasında bir fark olmadığını söyleyerek kendilerini savunurlar. Şarap içine hiç su katmazlar ve katan Hristiyanlarla alay ederler. Çünkü bu işlem onlara gülünç gelir. İstanbul civarında ve tüm Ege adalarında birçok iyi şarap üretilir. Efendim şarabın içine hiç su katmazlar demiş. Bu tabi antik Yunan'a kadar giden bir gelenektir. Avrupalıların işte şarabı biraz suyla seyreltip içmeleri. Hatta antik Yunan'da biliyorsunuz eğer şaraba su katmadan içiyorsanız size barbar derler. Yani barbarların bir alışkanlığıdır şeklinde bir yorumları vardır. Buradan şunu öğreniyoruz. Demek ki antik çağdan sonra da Hristiyanlığın döneminde de efendim insanlar şaraba demek ki Avrupa'da su katarak içmeye devam etmişler. Buradan onu da anlıyoruz. Boza adını verdikleri bir başka içecekleri daha vardır. Arpa veya darıdan yapılır ve bizim biramıza yakın bir tadı vardır. Ama o kadar lezzetli değildir. Bir kez tadına baktım ama bana çok fena geldi. Bunu sadece basit halk tabakasından insanlar içer ve fiyatı çok ucuzdur. Bu içki onları sarhoş eder. Ama çok daha sık içtikleri bir içecekleri daha vardır. Adına kahve derler ve günün her saatinde içerler. Efendim burada güzel bir noktaya geldik. Şimdi kahvenin tarihi videomu izleyenler hatırlayacaktır. Orada Avrupalıların kahveyle tanışmasıyla ilgili şöyle bir not düşmüştüm. Avrupalılar kahveyle ilk olarak işte bu coğrafyayı ziyaret etmiş olan seyyahların kitaplarında duyuyorlar demiştim. İşte şu an öyle bir ana tanık oluyoruz. Efendim kahve şu an bu yıllarda henüz yeni yeni Avrupa'ya giriyor. Öyle herkes bilmiyor kahvenin ne olduğunu. İşte Thévenot da ilk kez İstanbul'da görmüş ve bu kitabın efendim çok güzel kahveyi bir anlatıyor. Nedir bu içki, bu gizemli içki nedir diye anlatmış, kahvehaneleri anlatmış. Hatta güzel de bir not düşmüş. Tamam Avrupalılar bilmiyor ama kimler bilebilir? İşte İstanbul'a gelen tüccarlar bilebilir Avrupalı. Ondan da bahsetmiş. Yani Avrupalılar bilmeden İstanbul'a gelip giden tüccarlar kahvenin ne olduğunu öğrenmişler ve artık onu bir alışkanlık haline getirmişler. Kahve nasıl pişirilir detayları var. Hatta ufak farklılıklar var. Bugün bizim Türk kahvesinin yapışımızla ilgili ya da kimi bölgelerde belki hala o şekilde pişiriliyordur. Benim bildiğim yönteme göre biraz farklılıklar var. İsterseniz birazcık daha bakalım kahve ile ilgili neler yazmış.
Efendim dediğim gibi kahveyi tariflemiş, nasıl pişirilir, nedir bu kahve vesaire. Şuradan dahil olalım isterseniz. Bu içecek siyah renkli ve acıdır. Biraz da yanık kokar. Ağza yakabilir korkusuyla küçük yudumlarla içilir. Öyle ki bir kahvehaneye girdiğinizde çok hoş bir höpürdetme musikisi kulağınıza çalınır. Efendim hiç sevmem höpürdetme, şapırdatma, hiç sevmediğim şeylerdir. Bu içecek midedeki sarhoşluğun başa doğru yükselmesini engellemek, dolayısıyla bunun yarattığı rahatsızlığı geçirmek için iyidir. Yine de aynı nedenle uyumayı da engeller. Bizim Fransız tüccarların yazacak çok mektupları olduğunda ve bütün gece çalışmak istediklerinde akşam 1 veya 2 fincan kahve içerler. Ayrıca kahve mideyi rahatlatır, hazımı kolaylaştırır. Türkler ise onun her türlü hastalığa iyi geldiğini söyler ve işin aslı kesinlikle en az çaya atfedilen kadar meziyete sahiptir. Tadına gelince en çok 2 kere içtikten sonra alışırsınız ve artık tatsız gelmez. Kimileri içine karanfil ve birkaç kakule atar, kimileri biraz şeker koyar. Ama tadını güzelleştiren bu karıştırma işlemi yararını azalttığı gibi onu daha sağlıksız bir içecek haline getirir demiş. Ardından devam ediyor efendim kahvehaneleri kahveyi anlatmaya. Burada ilginç bir iki not var. İşte yine kahvenin tarih videosunda söylemiştim. Bir zamana kadar kahvenin her derde deva olduğu, bütün hastalıklara iyi geldiğine inanıyor Avrupalılar diye. Demek ki Osmanlılar da ona inanıyorlarmış. Yine içine bir şeyler atılıyor fakat en güzeli sade içmektir diye notunu düşmüş efendim. Biz de devam edelim, bu bölümü atlayalım. Efendim Türklerin vakit geçirme uğraşları demiş. Türk dili, Türklerin ilimleri ve falcılık biçimleri hakkında ilginç bir bölüm var. Türklerin hastalıkları, ilaçları, Muhammed ve Kur'an. Efendim, şimdi ilk başta bir uyarı yaptım. Hassas kalpleri kırılabilecek olan dostlar bu andan itibaren videoyu kapatsınlar diye bir uyarıda ve tavsiyede bulundum. Videoyu kapatmadığınızı biliyorum. Fakat ben yine de sizin kalpleriniz kırılmasın. Bu bölümü okumayacağım. Çünkü ufak ithamlar ya da ufak hakaret diyebileceğimiz söylemler söz konusu. Fakat şunu söyleyeyim. Uzun bir bölüm, çok güzel İslamiyet ve Müslümanların kültürünü anlatmış. Tüm detaylara girmiş. İşte namazıydı, orucuydu, Müslümanlar nelerden sorumludur, İslamiyet'in kuralları nelerdir, İslamiyet nasıl bir dindir. Bununla ilgili çok uzun bir bölüm ele almış. Yani çok güzel bir çalışma gerçekleştirmiş, güzel gözlemler yapmış. Efendim kitap edinirseniz o bölümleri okumayı sizlere bırakıyorum. Ben şimdilik burayı atlıyorum. Türklerde evlilik, Türk kadınlarının güzelliği, adetleri ve kıyafetleri. Burayı biraz isterseniz okuyalım. Evlilik bahsinin ardından henüz hiç söz etmediğim Türkiye kadınlarından da bahsetmenin yerinde olacağı kanısındayım. Türkiye'de kadınlar genellikle güzeldir, endamlıdır ve kusursuzdur. Çok beyaz tenli olurlar çünkü dışarı az çıkarlar ve çıktıklarında da örtünürler. Doğal güzelliklerini kendi hünerleriyle de arttırırlar. Çünkü kaşlarına ve göz kapaklarına sürme çekerler. Tırnaklarına da kına adı verilen kahverengi kırmızı bir boya sürerler. Son derece temiz ve tertiplidirler. Haftada en az 2 kez hamama gittikleri için gövdelerinde ne kir ne de kıl olur demiş. Ardından kıyafetlerini anlatmış efendim. Hem evde hem dışarıda işte neler giyerler diye. Türkler kadınların cennete gitmeyeceklerine inanırlar ve onları çok çok akıllı hayvanlar derekesinde görürler. Bu nedenle ancak hizmetlerinden yararlanmak için at alır gibi kadın alırlar. Ama çok kadınları olduğu ve aşk duygularını genellikle hemcinslerine, erkeklere yönelttikleri için kaderlerine terk edilen bu zavallı kadınlar da kocalarından bulamadıklarını başka yerde bulmaya gayret ederler. Erkekler de bu durumu çok kıskanırlar ve karşı cinsin zaafından öyle kuşku duyarlar ki onların kendilerini erkeklere göstermesine izin vermezler. Ve yüzünün ya da sadece ellerinin görülmesine izin veren bir kadın iffetsizlikle itham edilir ve kıçı değneklenir. Bu nedenle erkeklerin aklını namazdan çelmesinler diye kadınların camiye gitmelerine izin verilmez. Kadınlar çarşıya da gitmezler ve kocalarının dükkana bile giremezler. Bir erkek en yakın dostunun bile kadınlarını görmesine izin vermez. Üstelik kadınlar hamama gitmek dışında hemen hemen hiç dışarı çıkmazlar. Hali vakti yerinde olanların evlerinde hamam da vardır ve yüksek tabaka erkeklerin karılarını koruyan harem ağaları da olur. Yani kocanın seviyesi yükseldikçe kadınların özgürlüğü de azalır. Kocalar karılarını boşama hakkına sahiptir ama kadınlar kocalarını boşama hakkına sahip değildir. Ancak kocaları mecbur olduğu şeyleri yani ekmek, pilav, kahve ve haftada 2 kez hamama gidecek parayı temin etmiyorsa boşanabilirler. Bu şeylerden birini bile vermekte kusur ediyorsa
Kadı huzuruna çıkan karısı boşanmak isteyebilir. Kocası onunla ters yoldan ilişki kurmak isterse de kadı huzuruna çıkıp terliğini baş aşağı koyar, başka bir şey söylemesine gerek kalmadan kadı onun ne demek istediğini anlar ve kocasını buldurtur. Adam bu suçlamayı inkar etmezse değneklenir ve kadına boşanma hakkı verilir. Efendim ardından devam etmiş. Burada güzel bir bölüm var. Türklerde ölülerin ardından ağlama biçimi, ölüleri defnetme, mezarlıklar demiş. Ve burada efendim şeye şaşırıyor Tevenot. Profesyonel ağlayıcı kadınlara şaşırmış. Yani para karşılığında işte cenaze törenlerine gelip ağlayan, ağıt yakan kadınlara şaşırmış. Efendim aslında bu çok köklü bir gelenektir. Antik Mısır'a kadar gitmektedir. Bugün bile eğer Mısır'a giderseniz işte o antik yapılarda duvar resimlerinde o profesyonel ağlayıcı kadınlarının çizimlerini, tasvirlerini görebilirsiniz. Yani Orta Doğu'da bu para karşılığında cenaze törenlerinde ağlayan, ağıt yakan kadınların tarihi oldukça köklüdür. Devam edelim. Efendim ardından kısaca Türklerin mizacı diyerek genel bir özet çıkarmış. İsterseniz son paragrafla birlikte bu bölümü kapatalım. Aşka çok düşkündürler ama bu hoyrat bir aşktır. Çünkü Türklerin oğlancılığı meşhurdur ve bu onlarda çok yaygın görülen bir günahtır. Bunu pek gizlemezler ve şarkılarının belli başlı konusu da ya bu iğrenç aşk türü veya şaraptır. Elleri çok sıkıdır. Bu nedenle para ve başka armağanlarla dostlukları kolayca kazanılabilir. Para karşılığında her türlü nezaketi ve ikramı sağlayabilirsiniz. Ve padişahın sarayında para karşılığında elde edemeyeceğiniz hiçbir şey yoktur. Para orada başka yerlerde de olduğu gibi pek çok kapıyı açan bir tılsımdır. Sıradan insanlar ise iyi içirirseniz ne dilerseniz yaptırırsınız. İşte törelerinin başlıca özellikleri bunlardır. Efendim bu aşamadan sonra İstanbul gezisini tamamlıyor. Bir Bursa'ya gidiyor. Bursa'da kısa bir süre konakladıktan sonra İzmir'e geçiyor. İzmir'de biraz kalmış. İzmir'in bir deprem şehri olduğundan bahsediyor. Sürekli depremlerin yaşandığını. Hatta kısa bir zaman önce 40 gün boyunca yarım saatte bir sürekli depremlerin olduğu bir dönemden bahsediyor. Şehrin güzel konumu sebebiyle insanların sürekli şehir yıkılsa da şehri yeniden inşa edip orada kalmaya devam ettiklerini belirtiyor ve ardından da Ege adalarında gezmeye başlıyor efendim. Efendim Ege adalarını yani işte bugün Yunan adaları dediğimiz o meşhur adaların neredeyse hepsini tek tek geziyor. Yani işte kimilerinin gitmek istediği, kimilerinin fırsat bulup gidebildiği o meşhur Yunan adalarını tek tek geziyor efendim. Santorini'den Mikonos'a, Sakız'dı, Kos'tu, Rodos'tu daha birçok adayı tek tek gezmiş, görmüş ve betimlemiş, tasvir etmiş oradaki yaşamı. Yani Ege kültürüne, işte Ege adalarına bir ilginiz varsa, bir ilişkiniz varsa efendim bu kitap o anlamda da sizleri tatmin edecektir. Yani bir örnek 300-400 yıl önce Santorini'de bir örnek insanlar nasıl yaşıyormuş. Bu kitapta böyle detaylar edinebilirsiniz. Efendim ardından tabii Rodos ve Rodos'tan sonra Mısır'a geçiyor. Fakat arada Mısır'a geçmeden önce ufak bir Bodrum yapıyor. Ben de memlekete kıyak geçiyorum efendim ve çok kısa da olsa o Bodrum anlarını Tevenot'un ağzından dinliyoruz. Efendim öncelikle neden Bodrum'a gitmiş bir ona bakalım. Ertesi gün 30 Kasım Perşembe sabah 9 ile 10 arasında gözcü Rodos tarafından bize doğru gelen bir yelkenli görünce bir Malta korsan gemisi olabileceğini düşündük ve bir süre sonra da yanılmadığımızı gördük. Bu nedenle şiddetli lodosla yüz geri edip Bodrum'a demir attık. İstanköy'e demirlemek istememiştik çünkü oranın limanı keşişlemeye karşı korunaklı değildi. Bodrum, İstanköy Adası'nın karşısında karaya inşa edilmiş bir kaledir ve adaya sadece 12 mil uzaktadır. Oldukça kapalı, iyi bir limanı vardır ve limana güneybatı yönünden girilir. Ama Türklerin ihmali neticesinde limanın ağzı zamanla balçıkla dolmuştur. Bu nedenle büyük gemileri alacak kadar derin değildir. Ertesi gün 1 Aralık Cuma karaya çıktık ve içecek bir şeyler almak üzere kaleye gittik. Buraya girmeden önce 7 kapıdan geçmek gerekir. Her kapının üzerine birçok arma göze çarpar. Bunlar belki de kale Rodo şövalyelerinin elindeyken buraya kumanda edenlerden kalmıştır. Çünkü bazı armalarda Malta haçları göze çarpar ve tüm surlarda bu haçlarla kaplıdır. Sanırım 300'den fazla yeni yapılmış arma levhası da görülür. Efendim belki de demiş fakat belki değil, bu armalar gerçekten Rodos şövalyelerine aittir. Hatta bugün bile Bodrum Kalesi'ni gezerseniz bütün duvarlarda bu armaları
görebilirsiniz. Hatta son restorasyondan sonra bilgilendirici tabelalar da konuldu bu armalarla ilgili. Ardından uzun uzun tabii kaleyi tariflemiş. Nasıl bir kaledir? Kalenin detaylarına girmiş. Hatta canı sıkılmış herhalde. Bu kale nasıl fethedilir? Onun planlarını yapmış efendim. Çünkü üç tarafı denizlerle çevrili olduğu için ve sürekli dalgalar vurduğu için deniz tarafından zaten çok zor fethedilir. Tek bir yönden, karadan tek bir yol olduğu için de acaba oradan nasıl fethedilir? Onu hesaplamış efendim. Ve demiş ki yine de bir su kemeriyle gelen su kesildiğinde bu kale kolayca düşürülebilir. Çünkü içeride sarnıçlar olsa bile Türklerin ihmali yüzünden içleri öyle pek çok toprakla dolmuştur ki kullanılamaz haldedir. Evler biraz harap vaziyettedir ve etrafta birçok sütun parçası görülmektedir. Kalenin dışında da birçok ev var ama onlarda kimse ikamet etmez. Akşam olunca herkes, hatta sürüler bile kalenin içine çekilir. Civardaki kırlar üzüm, incir ve benzer başka meyveler bakımından çok zengindir. Çevreye ancak geçerken şöyle bir göz atmaya cesaret edebildiğim bu kale hakkında fark edebildiklerim bunlar. Daha fazla bakamadım çünkü beni casus sanacaklarından korktum. Biraz duraklasam Türkler beni hemen göz hapsine alıyorlardı. Efendim aslında casus sanmak değil. Biz Bodrumlar böyle insanları incelemeyi severiz. Dışarıdan gelen insanları şöyle bir göz hapsine alırız ki daha sonradan arkanızdan dedikodu yapalım diye. Sonra bir araya geliriz. Halleriniz, tavırlarınız, kılık kıyafetleriniz sizleri gömmeyi pek severiz. Tabii ki Tevenot yanlış anlamış. Onu casus sandığımızı düşünmüşler. Halbuki dedikodu için malzeme toplamışızdır diye düşünüyorum. Efendim ardından Rodos'a geçmiş. Rodos'tan sonra Mısır yapmış. Mekke, Medine, Kuzey Afrika o bölgeleri gezmiş ve memleketine geri dönmüş. Biz de bu andan itibaren Tevenot'un yanından ayrılalım efendim. Efendim yeni kitabımız Fresne Kenaye Seyahatnamesi 1573. Şöyle gösterelim. Efendim Fresne Kenaye Fransız bir genç arkadaşımız. Venedik'te okuyor ve Venedik'te okurken o dönemin İstanbul Fransız elçisiyle tanışıyor ve onun peşinden İstanbul'a geliyor. Karayoluyla Balkanlar üzerinden geliyorlar ve yolda işte Balkan kültürüyle ilgili de ufak notlar almış bu kitabında. Hani dönemin Balkan kültürünü merak ediyorsanız çok geniş kapsamlı olmasa da yine de notlar düşmüş bu seyahatnamesinde. Efendim İstanbul'a geliyor, birkaç ay İstanbul'da kalıyor. Öyle başına yok köle oldum, yok dayak yedim, yok kırbaç yedim gibi belalar gelmiyor. Gayet keyifli bir şekilde birkaç ay boyunca İstanbul'u gezip görüp bu kitabında da bizlere anlatıyor. Efendim hiçbir fırsatı da kaçırmıyor. Yani işte bir düğün varmış, vay gidip izleyeyim. İşte padişah bir tören düzenliyor, aman kaçırmayayım. Boğaz turu varmış, dur ben de atlayıp geliyorum sizinle diye. Efendim hiçbir fırsatı kaçırmadan güzelce bir İstanbul tatili yapıyor. Dilerseniz yavaş yavaş yanına bir gidelim. Efendim tabii Fransız elçisiyle geldiği için o ilk kitapta bahsettiğimiz o standart saraydaki karşılama törenine de yine Fresne Kenaye'de katılmış. Burada kısa bir padişahın huzuruna çıkma durumu var. Bu arada Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu 2. Selim dönemindeyiz. Bir padişahın karşısına çıkmışlar. Odadan bahsediyor. Odanın detaylarından bahsediyor. Ardından da işte kısaca hemen bir padişahı görüp dışarı çıkmışlar. Dilerseniz biz de şuradan itibaren yanına geçelim. İmparatora yaklaşınca beni onun yanına götürenler yere diz çöktüler. Ben de alçak gönüllülükle aynı şeyi yaptım ve giysisinin eteğinin kenarını öptüm. Yanımdakiler birden beni kollarımdan kaldırdılar ve Treviso ıstakozları gibi geri geri yürüyerek yerime döndüm. Bütün bunlar o kadar hızlı oldu ki ne bu odayı ne de padişahı dilediğim gibi görme fırsatı bulabildim. Bununla birlikte yüzümüze bakmadığını, bu kadar büyük alçak gönüllülükle karşısına gelen kişilere önem vermez bir havada, yan gözle, çok sert ve ürkütücü bakışlarla baktığını çok iyi anımsıyorum. Odanın dört bir yanında kim bilir kaç dilsiz gizlenmişti. Dilsizler bu kan dökücü hükümdarın en vahşi buyruklarını yerine getiren en güvenilir, en sadık adamlarıydı. Süleyman'ın bir buyruğuyla büyük oğlu Mustafa'yı kirişle boğan dilsiz de en gözde dilsizler arasındaydı. Efendim ardından dışarıya çıkmışlar. Büyükelçi içeride kalmış herhalde, ona özel bir görüşme söz konusu. Avluda bekliyorlarmış.
Hepimiz büyükelçiyi beklemek için sık yapraklı bir defne ağacının altında toplandık ve drokmanlarımıza çeşitli sorular sorduk. Efendim drokman dediği çevirmen, rehber. Tam bu sırada çılgına dönmüş halde sağ elinde kınından sıyrılmış bir kılıç ve sol elinde bir ölü kafası tutan tepeden tırnağa silahlı bir asker gördük. Bize askerin Macaristan sınırından geldiği ve bir Macar Hristiyanı kahramanca öldürdükten sonra olağan ödülünü kelle başına 2 sultani almak için burada olduğu söylendi. Efendim yani işte avluda bekliyorsunuz büyükelçi çıksın da gidelim diye. Sonra şöyle bir kafayı kaldırıyorsunuz. Elinde böyle kesilmiş bir kafa tutan asker önünüzden geçip gidiyor. Devam edelim. Efendim kadınlardan bahsetmiş, hatta hamama giden kadınlara denk gelmişler ve namussuzlar kadınlara laf atmışlar. Kadınlar da, şimdi ağzıma almak istemiyorum, çok ağır küfürlerle bu arkadaşlara ağızlarının payını vermişler. Efendim ardından kadınların işte sokakta, sosyal hayatta nasıl giyinirler, nasıl tavırlarda olurlar, evin içinde nasıl giyinirler, nasıl tavırlarda olurlar, ondan bahsetmiş. Biz dilerseniz ev içi durumuna bir bakış atalım. Kadınlar Türk usulüne uygun otururlar ve kimi zaman bacaklarının baldırlarına kadar görülmesini umursamazlar. Çünkü çorap giymek istemezler ve tıpkı kollarına ve bileklerine de taktıkları gibi ayak bileklerine de çok değerli bilezikler takarlar. Başlarında oldukça uzun bir sorguçla birlikte yaldızlı hotozlar taşırlar. Gerdanları edep ölçüleri içine çıplaktır. Elbiselerini bedenlerine ne Fransızlar gibi iyice oturturlar ne de Venedikliler gibi şişman görünme çabası içine girerler. Elbiselerini olduklarından farklı görünmek için değil, yalnızca örtünmek için giyerler. Efendim Venedikliler gibi şişman görünme çabası deyince aklıma geldi bir kitap. Burada mıydı? Burada değildi, arkamdaydı. Kritik. Üşeniyorum şu an almaya. Orta Çağ'dan günümüze şişmanlığın tarihi olması lazım. Yanlış söylüyorsam altta montajda düzeltirim kitabın ismini. Efendim dışarıdan konuk olarak tavsiye olsun. Avrupa tarihinde bedene bakıştaki o estetik dönüşümü ele alır. Düşünsel olarak da hani Avrupalıların zaman içerisindeki o bedene bakıştaki estetik değişimi ele almış bir kitaptır. Size tavsiye olsun, bu şekilde araya girmiş olalım. Efendim madem dağıttık iyice parçalayalım konuyu. 1. Elizabeth, şimdi bedene bakıştaki estetik dönüşüm deyince 1. Elizabeth meşhur İngiltere kraliçesi efendim şekere o kadar düşkünmüş ki bir yerden sonra dişleri tamamen artık iyice çürümüş ve kapkara olmuş. Fakat şimdi koskoca kraliçe olunca bu dönemin modası olmuş efendim ve soylular, zenginler arasında başlamış bir diş çürütme modası. Efendim şekere ulaşamayan ya da bir şekilde ne yapıp edip dişlerini çürütemeyenler ise başlamışlar dişlerini siyaha boyamaya ki o statüye ulaşmak, o statüye erişmek için. Hatta efendim madem dişleri çürütme dedik, şimdi Avrupa'da tabii şeker tüketimi zenginler içinde arttıkça efendim bir yerden sonra tabii herkesin dişleri bozulmaya başlıyor ve bu sebeple de işte takma diş ihtiyacı ortaya çıkıyor ve yine bu sebeple de ne yazık ki efendim yoksul insanlar dişlerini zenginlere satmak zorunda kalıyorlar. Yani dişleri sağlıklı olan yoksullar zenginlere dişlerini satmak durumunda kalıyorlar. Hatta yine efendim işte o dönem artık savaşlardaki askerlerin, yani ölmüş askerlerin dişlerinin yağmalanması da çok meşhurdur. Napolyon videosunda Waterloo Savaşı'ndan bahsetmiştik. Napolyon'un son savaşı. İşte Avrupa tarihine Waterloo dişleri çok meşhurdur efendim. Savaştan sonra savaş alanı yağmalanmıştır. Ölmüş askerlerin dişleri sökülmüştür. Daha sonra bunlardan takma dişler yapılmıştır ve bu dişler efendim o dönem işte zenginler arasında çeşitli kategorilerde Waterloo dişleri olarak satılmıştır diyelim ve hemen toparlayalım. Efendim Fresno Kenai'nin yanına geri dönelim. Efendim ardından bir boğaz turu yapıyor. Karadeniz çıkışına kadar bütün boğazı gezmiş ve boğazı oldukça detaylı bir şekilde boğaz çevresini anlatmış. Burada tabii Diana Tapınağı demiş fakat dipnotta da düzeltilmiş. Zeus Tapınağı'nın kalıntılarına gitmiş efendim. Yanlış bilmiyorsam Anadolu Kavağı taraflarında olması lazımdı. Hatta Yunan mitolojisine giriş kitapları 1. bölümde olması lazım efendim. Argonotlardan bahsetmiştim, hatırlayacaksınız, işte Antik Avengers, Antik Justice League demiştim.
O hikayede de geçer efendim. Boğazdan geçerlerken Zeus tapınağında bir dururlar. İşte kurban adarlar Zeus'a. Efendim ardından da yollarına devam ederler. İşte o Zeus tapınağının, kendisi Diana tapınağı diye adlandırmış, kalıntılarına gittiğini söylüyor. Ardından da bir sütundan bahsediyor. O dönem Pompeius sütunu deniliyormuş. Fakat diyor ki gittim gördüm, altında bir yazıt var. Yazıtta Gaius Caesar yazıyor. Yani Pompeius sütunu değil, bu bir Sezar sütunudur diye not düşmüş. Öyle bir sütun da varmış Karadeniz tarafına doğru, Boğaz çevresinde bir yerde. Dediğim gibi ardından Boğaz'ı gezip tozuyor. Boğaz çevresini betimliyor, tasvirliyor ve ardından İstanbul merkeze geri dönüyor. Padişah Ayasofya yakınlarına bir zamanlar Hristiyanların kilisesi olan bir yerde tuhaf hayvanlar besliyor. Onları burada beslemesinin nedeni İsa'yı ve dinini aşağılamak. Burada birçok aslan, kurt ve kaplan ve bir de ülkenin tayı olarak kabul edebileceğimiz bir yabani eşek var. İkisi sırtında olmak üzere 6 ayaklı bir inek ve misk kokulu, siyah ve beyaz, oldukça uzun gövdeli ve kısa bacaklı, hemen hemen kedilere benzeyen 3 hayvan da bulunuyor. Ayrıca ürkütücü büyüklükte çok iri bir balina kafasına da rastlanıyor. Efendim bu Ayasofya yakınlarındaki bir kilisenin ahır yapılması, yani başka kelime kullanmak istemiyorum. Osmanlılar bir kiliseyi ahır yapmışlar. Bu başka seyyahların kitaplarında da geçiyor ya da başkalarının notlarında da görebiliyoruz. Yani Osmanlılar bir dönem orada bir kiliseyi ahır yapmışlar. İçeride çeşitli hayvanlar varmış. İşte bu not düşen Avrupalılar bunu işte Hristiyanlar ve İsa'ya bir hakaret olarak yaptıklarını düşünmüşler. Osmanlılar'da arslanhane de vardır. Yani işte padişahın vahşi kedilerinin saklandığı ya da işte beslendiği bir arslanhane vardır. Çeşitli törenlerde, düğünlerde bu aslanlar dışarıya çıkarılır, halk arasında gezdirilir. İşte leopar, çita, aslan vesaire vardır arslanhanede. Ama dediğim gibi efendim Osmanlılar bir dönem bir kiliseyi ahır yapmışlar. Bu şekilde Freznekenay'da o ahırdan bu kitabında bahsetmiş. Efendim ardından bayrama denk gelmiş, Ramazan bayramına. Şimdi Avrupalılar o dönem bizim bu Ramazan bayramı ve Kurban bayramına küçük bayram, büyük bayram diyorlar. Fakat herkes karıştırmış. İşte bir seyyahın notunda birisine küçük, birisine büyük deniyor. Öbüründe tam tersi şekilde adlandırılıyor. Freznekenay'da Ramazan bayramını küçük bayram olarak adlandırmış. Burada güzel bir şekilde bayram nasıl kutlanıyor onu anlatmış. Şunu anlıyoruz. Karnaval, festival şeklinde kutlanıyormuş en azından İstanbul'da. Ramazan bayramı efendim sokakta gösteriler, müzikler, danslar, oyunlar sergileniyormuş. Hatta şöyle bir şey diyor. Türklerin sarhoş olmalarını, bu alışkanlıkları vardır, engellemek için Mehmet Paşa Türklere şarap satmasınlar diye Hristiyanlara çok katı yasaklar getirdi demiş. Efendim işte Hristiyanlar demek ki işte bayramda Türkler artık içebiliriz gözüyle bakıp içki içiyorlarmış herhalde. İşte Mehmet Paşa da o dönemki bir paşa da Hristiyanlara demiş ki sakın bizimkilere içki, şarap satmayacaksınız diye uyarmış. Onun dışında şöyle bir şey görüyoruz. Dostluk nişanesi olarak Hristiyanlara çiçekler verirler. Efendim Hristiyanların yaşadığı mahallelere gidiyorlarmış ve işte bizim bayramımız var, buyurun size çiçek dağıtıyoruz diyorlarmış. Okurken diyorsunuz ki ne kadar güzel, bak bir gelenek, işte iç içe kültürler, bak çok güzel bir jest diyorsunuz. Fakat bu çiçekler onlara pahalıya patlar. Çünkü karşılığında sayısız akçe vermek gerekir. Akçeleri alanlarsa derin selamlar vererek Allah bin bereket versin derler. Yani efendim sökül paraları şeklinde de o jestten sonra bir karşılık bekleniyormuş. Efendim ardından bir düğünden bahsediyor. Şöyle bir paşa Doğancı başına kendi kızını veriyor. Yani bu kelimeyi tabii bu şekilde kullanıyorum. Dönem şartları gereği öyle kızı vermek tabirini bağışlayın lütfen. Efendim Doğancı başı ile evlendirmek istiyor diyelim. Doğancı başına da haber gidiyor. Oğlum senin evleneceğin kız inanılmaz güzel, görmen lazım gibi bir dedikodu çıkıyor. Doğancı başı da merak ediyor. Çünkü o dönem şöyle evleneceğiniz kadını göremiyorsunuz efendim. Şimdi Doğancı başı da yerinde duramıyor. Yok diyor ben göreceğim bu kızı. Paşanın evine gidiyor, bir şekilde gizlice bahçeye giriyor ve uzaktan bir yerden kızı görüyor. Kız gerçekten çok güzel. Fakat kızı gördüğünü kız da görüyor, annesi de görüyor ve ortalık ayağa kalkıyor. İşte çünkü evlenmeden nasıl görebilir diye, çok büyük günah diye ortalık ayağa kalkıyor efendim. İşte Freznekenay'da bu durumu anlatmış ve bu durumla ilgili şöyle bir yorum yapmış. Bense bu acımasız ve gerçekten Türklere has geleneği, güzel ve hoş genç kızların görülmesi zararlı kötü yaratıklarmış gibi bir yere kapatılmalarını anlayamıyorum. Buna karşılık ayılar,
aslanlar, en yabanıl hayvanlar zincirsiz olarak her yerde dolanıp durmaktalar. O kadar ki bunların saldırısına uğrama korkusuyla düğün nedeniyle cirit müsabakalarını, oyunları ve verilen ziyafetleri görmeye gidemedim. Efendim yani işte kadınlar neden kapatılıyor? Bu ona garip gelmiş ki aslında o dönemde Avrupa'da da öyle. Kadınlar ne yazık ki çok öyle özgür değiller. Fakat demek ki Osmanlı'da ya da işte İslam dünyasında ekstra bir Avrupa'ya kıyasla bir tık daha demek ki kapalı olma durumu söz konusu kadın özgürlüklerinin. Neyse efendim böyle bir yorum yapmış. Ardından da korkmuş, her yerde aslan var, kaplan var. Gidemiyorum düğüne, oyunlara vesaire diye korkusundan bahsetmiş. Büyük bir tane törenler için Arslanhane demiştim ya, oradaki hayvanlar dışarı çıkarıldı, halka sunuldu. Fresne Kenai bundan korkmuş efendim. Bundan sonra gezilerine devam ediyor. Biraz daha İstanbul'u tarifliyor. Ardından dönüş yoluna geçiyor. Bu sefer deniz yoluyla dönüyor ve yine yolda adaları, işte Ege adalarını tarifledikten sonra da memleketine geri dönüş yapıyor. Biz de Fresne Kenai'nin yanından bu şekilde ayrılıyoruz efendim. Efendim dilerseniz burada bir mola verelim. Tekrar bir araya geliriz. O zamana kadar bana müsaade. Stevie Nicks, Age of 17 açın. Görüşeceğiz. Bye bye.